Fiji Vanuatu arası 2 saat 20 dakikalık bir uçuş gerçekleştirdik. Your captain has switched off the advanced seatbelt sign. Büyük okyanusun ortasında bir adalar ülkesi. Başkenti Port Vila. Yüz ölçümü 12.189 kilometre kare. Nüfusu 272 bin. Değerli seyirciler, Okyanusya'da Vanuatu'dayız. İsmini belki de çok az kişinin bildiği, yerini haritada göstermekte bile oldukça zorlandığımız Vanuatu, Büyük Okyanus'un güneyinde. İrili ufaklı 84 adadan oluşan bir ülke. Vanuatu topraklarının %36'sı ormanlarla kaplı. Tropikal iklime sahip olduğundan her yer yemyeşil bu ada ülkesinde. From the island. Değerli seyirciler, Vanuatu'da geleneksel bir köydeyiz. Şef Yaugo bizi burada karşıladı. Köyün şefi kendisi. 69 yaşında. How are you? Şef Yaugo. Good, everything is good. Değerli seyirciler, Şef Yaugo 5 yıl önce Müslüman olmuş. Ve ismi Yaugo iken Adem olmuş. Ve yanında da oğullarını görüyoruz. En genç oğlu ve hemen yanındaki de yine oğlu. Your name is? Tommy. Noklam. Mıkla? Noklam. Noklam. Yaş farkları var biraz. Kaç çocuğunuz var diye sordum. 6 çocuğu varmış. İkisi erkek, 4'ü de kız olmak üzere. Biz köydeki hayatı hep birlikte göreceğiz. Bakalım bize şef neler gösterecek. Özellikle laplap yemeği onların çok meşhur bir yemeği. Laplap is very famous, right? Yeah. Very famous dish. Very delicious also. In Vanuatu. Very delicious as well. Yeah. Değerli seyirciler, meşhur bir yemekleri var, geleneksel bir yemekleri var laplap diye. Onu hep birlikte göreceğiz. Sadece meşhur değil, aynı zamanda çok da lezzetli diyorlar. Bakalım laplap nasılmış? Şef Müslüman olunca kabilesinden de çok sayıda insan Müslüman olmuş. Gelenek ve görenekler kabile toplumunda hayata yön veriyor. Köylü kadınlar karşılama yapıyorlar. Hoş geldiniz diyorlar ve boynumuza da çiçekler taktılar. Evet. Köyün geleneksel karşılaması. Kabile köyünde herkes kendine yetecek kadar tarımla uğraşıyor. Geleneksel yemekleri meşhur laplapı hazırlıyorlar burada. 2 tür laplap oluyormuş. Birisi manyoktan, birisi de muzdan. Onun hazırlıklarını şu anda yaptılar. Laplaplar değerli seyirciler muz yaprağının üzerine konuluyor. Evet, yemeklerin içerikleri muz yaprağının üzerine hazırlanıyor. Manyok bir bitkinin kökü, kasavada diyorlar. Bunu güzel bir şekilde ezmişler ve üzerine de et koymuşlar değerli seyirciler. Muz yaprağının üzerine de bu içeriği güzel bir şekilde yerleştirmişler. Ondan sonra da kapatacaklar. Bakalım nasıl kapatacaklar. Bu da muzdan yapılma laplap. Evet, Vanuatu'nun en meşhur geleneksel yemeği laplapın hazırlanışı bu şekilde değerli seyirciler. İşte bu bildiğimiz muzdan yapmışlar bu laplapı.
tabii daha henüz olgunlaşmamış muz olduğundan şekerli değil. Şurada daha büyüğünü görüyoruz muzun değerli seyirciler. Bunu güzel bir şekilde eziyorlar, rendeliyorlar ve üzerine de Hindistan cevizinin değerli seyirciler sütünü sıkıyorlar. Süt diyorlar. Hindistan cevizinin suyunu güzel bir şekilde sıktılar. Ondan sonra da kapatacaklar. Manyoğun üzerine et koymuşlar burada. Ne eti diye sordum. Sığır eti. Burada da yine üzerine böyle dilimlenmiş etleri yerleştirmişler. Bu da sığır eti. Ve biraz sonra da bu muz yapraklarını kapatacaklar. Sıcak taşların üzerinde de pişirecekler değerli seyirciler. Laplap'ın en meşhur özelliği ise sıcak taşın üzerinde pişmesi. Değerli seyirciler, ocak arkada uzun süredir yanıyor. O odunların arasında bir sürü taş var. Taşlar artık iyice kızmış durumda, iyice ısınmış durumda. İşte o kızgın taşların, sıcak taşların üzerinde bu laplap yavaş yavaş pişecek. Vanuatu'luların meşhur yemeği laplap işte o şekilde pişiyor. Biraz sonra pişmesini de göreceğiz. Margaret Hanım, is that ready now? Which one is delicious? Which one is more delicious actually? This one. This one kasavayla, manyokla yapılan. Değerli seyirciler, manyokla yapılan daha lezzetli diyor. Bu da biraz önce ifade ettiğim gibi muzla yapılan ama bildiğimiz tatlı muz olarak algılamayın. Bu muz daha olgunlaşmadığından gördüğünüz gibi dalından kopartılmış gelmiş. Yeşil muz dolayısıyla tatlı değil. Ama buna göre tabii daha farklı bir lezzet diyor Margaret Hanım. This is also good, right? Yep. Which one do you prefer to eat it? Nearly both of them, but then when it is ripe, it is much sweeter than this. Değerli seyirciler, ikisini de yeriz ama diyor buna göre daha tatlı diyor. Tabii muz olmasından dolayı daha tatlıymış. Manyok dediğimizde bir bitkinin kökü değerli seyirciler. O kökü güzel bir şekilde ezmişler. Şimdi de kapatacaklar. Now you can start to wrap it up. Okay. Bakalım meşhur yemek laplap nasıl hazırlanıyormuş. Please. You can wrap it up now. Değerli seyirciler, gördüğünüz gibi muz yapraklarını kapatıyorlar. Ve laplap yemeği ateşte pişmeye hazır hale geliyor. Gerçekten çok enteresan, geleneksel bir yemek değerli seyirciler. Dünyada çok yemek görmüştük ama böylesi hazırlanan yemeği ilk defa görüyoruz. Muz yapraklarının arasına yemek sarıldı ve biraz sonra da sıcak taşların üzerine konacak ve pişirilecek. Evet, iplerle de bağlıyorlar değerli seyirciler. Evet, muz yapraklarından ipler yapmışlar. Güzelce sıkıca bağlıyorlar. Her şey tabii burada gördüğünüz gibi. Meşhur yemeğimiz laplap taşınıyor değerli seyirciler ateşe doğru. Please. Bazı bayanlar gördüğünüz gibi geleneksel bir şekilde yüzlerini süslemişler değerli seyirciler. Evet. İşte ateşimiz burada. Taşlar iyice kızgın hale gelmiş değerli seyirciler. Burayı ilk önce bırakacaklar zannediyorum. Evet. Laplapı buraya koydular. Arada bir tane küçük köpek de dolaşıyor. Ateşi hazır hale getirecekler. Yanlarındaki odunları çekiyorlar değerli seyirciler. Evet. Biraz önce burada bir odun yığını vardı değerli seyirciler. O odunlar yanıp kül olmuşlar. Arada işte taşlar duruyor. Bu kızgın taşların üzerinde de laplap pişecek. Aman Allah'ım değerli seyirciler, hakikaten müthiş bir sıcaklık var burada şu anda. Evet, kızgın taşları iyice yayıyorlar gördüğünüz gibi. Yıllardır yapa bu işin iyice uzmanı haline gelmişler.
etrafımızı sarmış durumdalar. Yemeği şu anda gördüğünüz gibi kızgın taşların üzerine koydular. Evet, üzerlerine de yine kızgın taşları koyuyorlar. Yani sadece altta kızgın taşlar yok, yemeğin üzerine de kızgın taşları yerleştiriyorlar. Gerçekten ilginç bir yemek yapımı değerli seyirciler. Dediğim gibi dünyada çok farklı geleneksel yemeklerin yapılışına şahit olmuştuk ama böylesi bir geleneksel yemeği ilk defa görüyoruz. Altta kızgın taşlar, sıcak taşlar, üstüne de yemeğin sıcak taşları yerleştiriyorlar. Dediğim gibi korkunç bir sıcaklık var şu anda. Onu tabii biz ekrandan size yansıtamıyoruz. Ama yanında durmak bile oldukça zor. Okay. Yemeğin üstünü bir de yapraklarla tamamen kapattılar. Hava almasın, güzel bir şekilde pişsin diye değerli seyirciler. İçin için pişsin diye gördüğünüz gibi yemeğin üzerini iyice kapattılar. Böylece bir müddet yemek pişecek. Evet, aman Allah'ım, bir de çuval geldi. Yapraklar yetmedi, bir de çuval koyacaklar herhalde. Evet. Bir taraftan toprak kazdıklarına göre demek ki üzerine bir de toprak koyacaklar değerli seyirciler. Evet. Lap lap deyip geçmeyin. Hazırlanışı öyle kolay değil. Üzerini toprakla örtüyorlar. Böylece havayla temas en aza indirgenmiş oluyor değerli seyirciler. Ben bir taraftan dumandan da nefes alamıyorum. Ne kadar süre içerisinde hazır olacak diye sordum değerli seyirciler. 1 saat içinde bu yemek pişecekmiş. Evet, 1 saat sonra bu laplapı pişmiş halde göreceğiz nasipse. Okay, good. Good. Değerli seyirciler, Vanuatu'nun geleneksel danslarını hep birlikte biraz sonra seyredeceğiz. Köylü kadınlar bize Tanna Adası'na ait dansı icra edecekler. Tanna Adası'nın kültürü Vanuatu'da oldukça yaygın bir kültür. Oldukça baskın bir kültür değerli seyirciler. Gördüğünüz gibi yüzlerini hep böyle boyamışlar. Farklı farklı renklere boyamışlar. Hemen her kadının yüzü böyle boyalı. Acaba ne anlatıyor diye de oldukça meraklılar. Ortak konuştukları dil Vanuatu halkının Bislama. Bislama dilini herkes anlıyor ve konuşuyor ama bir de her kabilenin konuştuğu ayrı bir dil var. O da ayrı bir olay. Bakalım geleneksel Vanuatu dansları nasılmış? Sahne onların. Lap lap pişe dursun, biz kabileyi tanımaya devam ediyoruz. Bir taraftan danslar ediyor, diğer taraftan da geleneksel şarkılarını söylüyorlar. Özel günlerinde, düğünlerinde, kabile kutlamalarında böylesi dansları ediyorlar. Az önce geleneksel yemek yapan kabile kadınları adeta profesyonel halk dansları ekibine dönüşüveriyor. Binbir zorlukla derme çatma kurdukları evleri var onların. Modern dünyanın yaşantısına inat, sade ve oldukça mütevazı hayatlarını devam ettiriyorlar. Ama yüzleri gülüyor. Değerli seyirciler, lap lap 1 saattir pişiyordu. Şu anda hazır hale geldiği için, iyice piştiği için değerli seyirciler, üzerindeki
toprağı temizliyorlar. Evet, laplap yemek kolay değil gördüğünüz gibi. Böyle ateşe koy, hemen pişir. Yemeğe hazır olsun türü yemeklerden değil. Sıra geldi laplapın açılışına. Sıcaklığı buradan net bir şekilde hissedebiliyorum. Muz yapraklarını şu anda açıyorlar. 1 saat laplap pişti. Hakikaten gayet güzel pişmiş görünüyor. Hanımefendiler de çok dikkatli açıyorlar. Görünüş gayet güzel buradan. Çok güzel. Hatta şöyle bir fotoğrafını da alayım. Değerli seyirciler, bu manyoktan hazırlanmış olanı. Bu da muzdan hazırlanmış olanı. Bu biraz daha böyle yaygın görünüyor. Bu daha böyle derli toplu manyoktan olanı. Zaten manyoktan olanı daha lezzetli demişlerdi. Please. Şimdi kesiyorlar. Değerli seyirciler, şu anda da artık laplap yeme zamanı. Zaten laplap hazırlanırken akşam oldu. Ve köylülerin akşam yemekleri de laplap. O kadar laplap meşhur ki bu küçük bile daha yemek hazırlanırken laplap laplap diyordu arkada. Ve şu anda da gördüğünüz gibi laplapı yiyor. Gayet de mutlu maşallah. He is so happy to eating it, right? Maşallah gayet de güzel yiyor. Is that delicious? You like it so much? Değerli seyirciler, çok lezzetli diyorlar. Zaten çok da iştahlı yiyorlar. İşte Vanuatu'nun ünlü geleneksel yemeği laplap. Nasip'te Türkiye'den çok uzaklarda bu ünlü yemeği görmekte varmış. Onları ünlü yemekleri laplapla baş başa bırakıyoruz. Tana kültüründe kadın ve erkeklerin avluda durdukları yerler ayrı ayrı. Erkekler kendi, kadınlar kendi dünyalarında. Köyde elektrik ve şebeke suyu yok. Akşam olunca bizim kamera ışığından başka çevreyi aydınlatan hiçbir ışık kaynağı yok. Hayat zor şartlarda devam edip gidiyor buralarda. Saniyeler, dakikalar hızla geçiyor ve biz bir programımızın daha sonuna geldik. Vanuatu'dan Büyük Okyanus'un güneyinden Allah'a ısmarladık.